Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bugünkü videomuz bir tık daha farklıdır. Yani bir hesap incelemedir. Bir Türk balina KK1'de T5 açmış ve savaşıyor. Ancak bu hesap nerede? Bu hesap 4039 krallığında tabii ki oynuyor ve bu KVK'daki birçok oyuncu Türk olduğunu herkes biliyor. Örnek veriyorum 4037 birçok oyuncusu ve yönetimi tamamen Türktür. O yüzden her 2, 3, 4 tarafa tabii ki başarılar diliyorum ve burada 4039'a da tebrik etmemiz gerekiyor. Çünkü yıldızı aldı ve İmperium Krallığı olarak yani yıldızı tamamen güçlü bir şekilde almaya hak etti diyebiliriz. Çünkü savaş olmadı dediler ve hiçbir direnci herhangi bir şey olmadığından da böyle bir şekilde oldu. Sadece tabii ki büyük bir balinalar ve büyük krakenler çok güçlü bir şekilde savaşıyor, tabii ki bunlar oluyor. Ancak bunu da size söylemek istiyorum. 4039 Krallığı KK2 için oyuncular arıyor ve Imperium bir Krallık birlik hediyesi de 24 seviye ve gerçekten de sağlam Türk oyuncular ve yabancı oyuncular vardır. Yani yönetim tamamen karma karışık bir şekilde hem Avrupalı hem Amerikalı hem de Türk yönetimde yer alıyor. Göç etmek isterseniz 4039'a göç edebiliyorsunuz tabii ki. Şimdiden teşekkür ederim. Ancak bunlardan harici gerçekten birçok balina ve kraken bu karede tabii ki sokak hayvanlarını tabii ki destekçi oldular. Harabede aynı şekilde sokak hayvanları destekçi oldu. Şimdiden ona da çok çok teşekkür ederim. Ama hesabın gelişimini ve hesabın problemleri ya doğru düzgün yapanları hepsini teker teker anlatalım. Hesap VIP 16 121 günde. 121 günde VIP 16 olan bir hesap gerçekten çok güçlüdür. Ve bunu hiç kimse inkar edemez. Yani çok sağlam bir yatırım yapılmıştır. Hesabın sahibinde sorulduğunda hesabın ilk günlerinde çok fazla bir yatırım yapıldı ama genel olarak dedi ki 200 bin lira bir yatırım vardır bu hesapta. Sonra da artık yatırımı bir tık daha bıraktık. 55 milyonluk bir hesap, buradan da gördüğünüz gibi eğer ki buraya da bakarsak 6,5 milyar bir kaynak harcanmıştır ve 400k bir ölü vardı tabii ki bu hesapta. Hesap 55 milyon ve 376 milyon bir leş puanı vardır. Leş puanın düşük olduğundan dedi ki buradaki krallıkların savaşmama sebebi KYK1'de, yani savaşmama sebebi vardı ve bu yüzden biz de bir şey yapamadık yani. Çok daha fazlasıydı istiyorduk, birer BKP istiyorduk ancak olmadı maalesef ve böyle bir şekilde KYK1'i bitirdiler. Hesabın içinde neler var neler yok onları da gösteririz. Paketler kısmında paketlerin kısmını daha birinci gün alınmıştır, ikinci gün ve üçüncü günde tabii ki alınıyor. Süper fiyatlardan bazı paketler çekiliyor. Buradan da gördüğünüz gibi bazı paketler çekilmiştir. Günlük özel teklif paketleri Piros paketi çekiliyor. Tedarik deposunda tabii ki gereken olan paketler hepsini alınmıştır. Yani 7 günlük malzeme tedariği, 30 günlük mücevher tedariği ve 7 günlük hızlandırma tedariği alınmıştır. Special kaynak sepetiyle veya buradaki paketlerde tabii ki hepsini tamamen alınmış buradaki paketler, yani cevher paketleri. Hesabın üzerine 227K piyade T5 vardır. 483 kadar suare vardır ve burada okçu açılmamış. Hesabın sahibi kendisi dedi ki okçuyu Zenit Apayrı'ya gücün zirvesinden açacağım. Oradan da biraz daha güç basıyorum. Bakalım hesapta başka neler var neler yok. Hesabın içine geçtiğimizde buradaki zaten gördüğünüz gibi her şey fulldür T5'tir. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Buradaki olan şeylerimize bakarsak çok sağlam bir VIP buradan duruyor. Gerçekten çok sağlam bir paket çekiliyor buradan ve bu VIP'lerden gerçekten dikkat çekici yani. Bunlardan da şimdiden yani ben açmak istiyorum ama hesabın sahibi de hiçbir şekilde üzmek istemiyorum. Çanta neredeyse boşaltmıştır. Özellikle de altında sadece üstlerine bir 600 milyonluk bir altın vardır. Taş 740 milyon, 1,6 odun, 900 milyon da bir gıda vardır. Ama KYK bitmiştir, yıldızı almışlar. Ondan sonrası tabii ki kaynak yine de tedarik ediliyor. Hızlandırma kısmına bakarsak 373 gün genel bir hızlandırma vardır. 16 saat iyileştirme vardır. 14 gün eğitim ve araştırma ve inşaatta herhangi bir şekilde bir işimize yaramıyor ve böyle bir hızlandırmada hesapta duruyor. Aslında hızlandırmalarda hiç de kötü değildir arkadaşlar. 400 gün genel hızlandırma çok iyidir bu tarz hesaplarda. Hele KYK 1'i bitiren bir hesapta.
Güçlendirmelere bakarsak %50 kıta kapasitesi, 3 tane %50 kıta kapasitesi var. 2 tane de %10 savunma burada vardır. 3 günlük kalkanlar vesaire de vardır. Eğer ki hala videoyu izliyorsunuz, bir tane beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim tekrardan. Yani eğer ki koçluk yapmak isterseniz veya hesap incelemek isterseniz tabii ki ücrete tabi Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Tekrardan devam edelim. Ekipman kısmına geçersek buradaki 3 kısım piyasuarede tabii ki setten yapılmıştır. Pantolon ve eldiven de set haricidir. Yani buradaki suare ekipmanları gerçekten mükemmel. Sadece silah kalmıştır ve silahı da tabii ki yakında artık yapacak. Yavaş yavaş materyaller toplanmıştır. Okçu kısmını da başlamıştır. Burada 3 tane parça mor, bir tane efsanevi vardır ve burada piyade de ekipman görüyoruz. Okçuda da yine aynı şekilde görüyoruz. Bakalım ekipmanları tabii ki komutanların üzerine bakacağız. Buraya bakarsak 20 tane atıltı sandığı vardır. Bunları açarsak da bir şey gelmiyor tabii ki. 676 anahtar. Buradan da ikmal kutusu pek bir işe yaramıyor. Yani buradaki gördüğünüz gibi ikmal kutusular normaldir. Ve buradan da eylem puanı da harcanmıştır. Yani çok da fazla bir şey yoktur. Buraya görürsek buradan da 68 tane de altın kafa vardır. Burada dikkatimi çeken bu Osiris'lik sikeleri vardır. Tabii ki bunları asla asla kaçırmayın. Osiris'likte en sağlam ve en dikkat çekilebilecek bir şeyden bahsedersek buradaki tabii ki kıta kapasitelerdir. Yani bunları her zaman diyorum ki alın. Çünkü bunlar sizin çok fazla işinize yarayacak %50 kıta kapasiteleri. Komutan altın kafalarda bir bakarsak altın kafa kaç tane vardır? Buradan da 68 tane altın kafa vardır. KVK1'de hangi komutanlar full derken bu hesapta KVK1'de bir tane Tutmos fullenmiştir. Aslında Tutmos fullenmeseydi de yani 5-5-5-1'de iş yapıyordu gerçekten Tutmos. YSG KVK1'de ve fazlasıyla da iş yapacaktı. Minimato fulldür. Chao Chao da buradan fulldür. Tabii ki Chao Chao'ya hiçbir kafa basılmamıştır. Minimato full. Tutmos full. YSG full'dür arkadaşlar. Pyros 5-5-3-4 yani fulllemeye yakın gidiyor. Ve bu hesap sağlam bir şekilde KK2'ye de gidecek. Ve buradan da 5-3-1-1 bir martel vardır. Bu hesap hangi kıtaları çıkıyordu? Bakarsak buradan direkt harabenin ismine bakarız böyle bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi bir iki tane kıta çıkartmıştır tabii ki ama böyle çıkmıyor büyük ihtimal. Buradan eğer ki bakarsak evet gördüğünüz gibi kırmızı kısmında tabii ki Minamoto Baybars çıkıyor. Totmos, YSG ve tabii ki Pyros, tabii ki Santos'un. Minamoto Baybars gerçekten çok güçlüdür ve özellikle de niye Minamoto Chao Chao dersiniz arkadaşlar ben size çok basit bir şekilde söyleyeyim. Minamoto Chao Chao her ikisi de tek hedeflidir ama Minamoto Baybars iki yani Baybars'ın alan hasar vurduğu için çok iyidir. Pyros Santos'u da aynı şekilde ve Totmos YSG'de zaten artık söyleyebilecek hiçbir şeyimiz yoktur. Peki burada ekipmanlara geçersek. Ekipmanların okçu ekipmanları oldukça KK1 için yeterli seviyededir bence. Yani ben böyle düşünüyorum. Gerçekten mükemmeldir. Suare ekipmanlara bakarsak suare ekipmanları muazzam bir şekilde dizmiştir ve sadece tabii ki buradan da silah kaldı ve burada suare ekipmanları oldukça can yakıyor. Piyade ekipmanlara geçersek Pyros kendisi çok fazla tank olduğu için piyade ekipmanları bir tık daha düşük kalmıştır. Yani 4 parça 5 parçası mor ekipman, mavi ekipman ve bir parçası da tabii ki mor ekipman. Yani bu hesapta aslında bir balinadan ziyade bu hesaptan en ufak bir hata bulamıyoruz. Ve bu da gerçekten önemlidir. Ancak hesabın sahibi artık yavaş yavaş bence yavaş yavaş yani KK1 bitmiştir. Artık toplama komutanları sadece 37 seviyeye getirmesi gerekiyor. Ve artık kaynak toplaması bir şekilde yani bu hesabı ikna etmemiz gerekiyorsa bu yere kadar kaynak satın alabiliyorsun dostum sana söyleyeyim. Hesap oldukça güzeldir. Hesabın yani benim herhangi bir sözüm yoktur gerçekten. Hesabın mükemmel ötesi bence hiçbir problemi yoktur. KK2 ile güzel savaşlar dönüyorsa bu hesap gerçekten can yakacak. Yine de söylüyorum bu videoda 4039 krallığı Imperium bir krallık KVK1'i tamamen kazanmıştır ve yıldızı da tabii ki düzgün bir şekilde tek başına aldı ve KVK2 için göç alıyor. Eğer ki siz de göç etmek isterseniz muhakkak yani 4039 krallığının yönetimine yazabiliyorsunuz ve onlar sizinle ilgilenecek tabii ki eğer ki göç kuralları ve şeyleri karşılaşırsınız. Paladin'e, Harabe'ye veya herhangi birisine yazabilirsiniz. Onlar size gereken bilgileri veriyorlar. Tekrardan Harabe'ye, Orhan'a ve diğer arkadaşımıza çok çok teşekkür ederim. Tabii ki Paladin
kendisi de dediler ki Red Paladin'in hesabını da inceleyeceğiz. Harabe de kendisini de inceledik. Tabii ki Orhan Bey'i de inceledik arkadaşlar ve hepsinden teşekkür ederim. Hepsi de sokak hayvanlara tabii ki yardımcı oldular. Sadece bir şey dikkatimi çekti. Burada 4039'daki bir dostluk, yani ben yine de söylemek istiyorum ve göstermek istedim aslında. Buradaki gördüğünüz bu kısmını ben size göstereceğim aslında. Bir dakika, hemen buradan. Evet. Buradaki gördüğünüz bu kısmını ben size gösteriyorum. Orhan yazmıştır ki Harabe ve Paladin farm hesabımdır. Ve ben dedim ki bunu tabii ki 20 dolarlık bir, bunu açması için ve göndermesi için 20 dolarlık bir bağış atması gerekiyordu. Ama dedi ki bizim dostluğumuz her zaman bakidir ve bunlar bir şey değildir. Biz dostuz, yıllardır beraber. O yüzden bunu da size göstermek isterim. Yine de 4037, 4039'a hepinize teşekkür ederim destekleriniz için. Ve özellikle 4039'da Harabe, Paladine ve Orhan Bey'e, sokak hayvanları tabii ki büyük bir şekilde destekçi oluyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni atmayı ve abone olmayı asla ve asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.